Selamlar dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Artık asrı olsa her şeyi yapan bir base kurduk. Üretim, kibble, sera, kaynak hepsi tek bir sistemde çalışıyor. Bu videoda size sıfırdan nasıl bu noktaya geldiğimizi ve bu sistemi nasıl kurduğumuzu adım adım göstereceğim. Çünkü bu noktadan sonra oyun artık tamamen değişiyor. Başlıyoruz. Kurduğum sistemi göstereceğim arkadaşlar size. Buraya base'imiz şu anda biraz karışık ama bunu toparlayacağız biraz. 5 çeşit dino var arkadaşlar burada. Da 6 bunlarla birlikte. Bunları bu şekilde koymamın sebebi bunların yumurtalarını alıp kibble yapmak. Bakın buradan yumurtaları alıyoruz. Bunlar yumurtaları topluyor. Oviraptorlar buradan yumurtaları topluyor arkadaşlar. Bunlardan yumurta alıyoruz. Bunlardan aldığımız yumurtalarla burada hemen buraya getirip arkadaşlar burada kibble mama yapıyoruz. Bakın mesela şimdi burada yuti yumurtası almışız. Lazarus çorbası gerekiyor. Arı balı gerekiyor arkadaşlar. Arı balı gerekiyor bunun içinde. Şöyle bir gidelim bakalım. Şu mavi olan olağanüstü mamadan yapmak için arkadaşlar bu gerekiyor. Şuradan geliyoruz. Açalım. Bakın şu. Ne gerekiyormuş abi? Lazarus çorbası, mejo meyvesi, lif, dev arı balı. Evet, dev arı balı. Bunlardan gerekiyor arkadaşlar. Bir de olağanüstü dinozor yumurtası. Yuti'nin yumurtasını alıyorum bunun için. Burada yapıyoruz arkadaşlar. Evet, bu yapmış olduğumuz kibble'ları şuraya koyuyorum. Burada arkadaşlar bakın şöyle gösterelim. 6 tane yapmışız zaten. Burada her çeşit kibble buraya koyuyorum. Yani çok fazla yığmıyorum arkadaşlar. Çok fazla yığmamı gerektirecek herhangi bir şey yok. Birkaç tane koyuyorum. Evcilleştirme yaptığımız hayvanlarda bunları kullanırsak daha çabuk bir şekilde evcilleşiyor. Burada çorbaları ikinci sıraya dizdim arkadaşlar. Bu şekilde bunları dizdik buraya da. Yani burada özel yiyecekler, özel gıdalar, özel içecekler daha yapacağız arkadaşlar. Bunlardan daha da yapacağız. Buraya koyuyoruz. Buraya yumurtaları depoluyorum arkadaşlar. Evet, yumurtaları buraya depoluyoruz. Burada etler falan var burada. Burada sebze çeşitleri burada arkadaşlar. Et, yumurta, kibble çeşitleri orada. Burada kimya tezgahı var. Kimya tezgahında burada etleri çürütüyorum arkadaşlar. Burada kimyevi maddeleri yapıyoruz. Evet, burada yine tohumlar falan var arkadaşlar. Şu boya yapımında falan kullanılıyor. Hayvanları yiyecek olarak verebiliyoruz bunları. Bakın şurada mesela bizim şeyi buraya koydum. Dinoları tam bunun ortasına yerleştirdim arkadaşlar. Buraya bu şekilde koyabiliyoruz. Bu dinoları buradan besliyorum. Bizim gigalar da burada arkadaşlar. Bunları evcilleştirmiştik. Onlar da orada duruyorlar. Altında da raptorlarımız var. Bir tane de tek raptorumuz var. Şu şeyi de alalım ya abi. Drop geldi arkadaşlar. Quetzal'ı da buraya koydum arkadaşlar. Bununla çok fazla kullanmıyorum ama belki gerekebilir. Orada dursun. Park ettim oraya. Drop'a gidelim. Bunun geldi de bayağı olmuştu. Bakalım. Çok güzel şeyler veriyor arkadaşlar. Bakın. Evet. Çok güzel şeyler verdi yine. Üstün metal mızrak verdi. Bunu değiştirelim şununla. Güzel kıyafetler verdi. Plan verdi. Dropları gezmek gerekiyor. Droplar daha sık iniyor gibime geldi diğer haritalara göre. Evet, burada dinolarımızı buraya koyduk demiştim arkadaşlar. Evet, buradan yumurtalar alıyoruz. Bunları gübre için kullanıyoruz arkadaşlar. Bu femyayı 2 tane var bunlardan da yine. Evet, burada toplayıcılarımız var. Hasat edicilerimiz var arkadaşlar burada. Doğa var, kunduz var, ankilo var, metal, odun, saman, taş kasmak için bunları kullanıyoruz arkadaşlar. Bu üçünü kullanıyoruz. Burada fireman'imiz var. Evet, bununla keşfe çıkıyoruz arkadaşlar. Fireman'le keşfe çıkıyoruz. Ankilo var. Taşıyıcı olarak kullanıyorum. Griffin var. Yine havadan keşif için hızlı bir şekilde Griffin'i kullanıyoruz arkadaşlar. Burada mamut var. Bunu çok fazla kullanmıyorum. Belki bunu alırım Kripot'a. Saman için. Ama samanı da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Saman sorununu da şöyle çözüyoruz. Bu
Kunduz çok sayıda odun topluyor arkadaşlar. Bu toplamış olduğumuz odunları şurada bakın buraya getiriyorum. Burası üretim kısmımız. Evet, buraya getiriyorum. Burada saman yapıyor arkadaşlar. Bakın endüstriyel öğütücü var burada. Odundan saman, taştan da çakmak taşı öğütebiliyoruz burada. Bu şekilde elde edebiliyoruz. Buraya endüstriyel rafineri ocağımızı koyduk. Burada da metalleri, metal külçeleri de burada yapıyoruz. Burada 73 tane metalimiz varmış mesela. Bunları bakın hızlı bir şekilde burada yapıyor arkadaşlar. Evet, üretim kısmı burası bizim. Fabrikatörümüz burada. Burada da demirci var. Şu kısım depo alanımız ama buralarda da depolar var arkadaşlar. Burada hızlı bir şekilde gerekli olan malzemeleri buraya koyuyorum. Çok sık gerekli olmayan malzemeleri de bu tarafa koyuyorum arkadaşlar. Şu kısımda çimento harcı üretiyoruz. Burada bu salyangozlar var arkadaşlar. Akatinalar var burada. Evet, akatinalar var burada. Bakın çimento harcı üretiyoruz burada da arkadaşlar. Bunlar sebzeli kek yiyor arkadaşlar. Bakın başka bir şey yemez bunlar. Sebzeli kek yiyorlar. Onun için bu sebzeli kek vermemiz gerekiyor. Bakın bu yemek şeyi düşmüş zaten bunun. Bunu yediği zaman yükseliyor bakın. Fullendi şimdi. Evet, çok sayıda çimento harcı alabiliyoruz bunlardan. Bu çimento harçlarını da buraya koyuyorum. Bakın burada çok sayıda çimento harcı var. Polimerleri de buraya koyuyorum. Arkadaşlar bu organik polimerler polimer yerine de geçiyor. Bakın yani şöyle göstereyim. Bunu belki bilmeyenlerimiz vardır. Burada fabrikatöre geldiğimizde şurada boşuna çalışmasın, bitirmiştir bu. Kapatalım bunu abi. Bakın arkadaşlar bu fabrikaya geldiğimizde şu, evet, organik polimeri buraya koyalım. Bakın şu görmüş olduğumuz polimerle aynı işlevi görüyor burada arkadaşlar. Bu polimeri yapmak için burada zahmetli olabilir. Çimento harcı ve obsidyen gerekiyor çok sayıda arkadaşlar. Ama bu polimer olmasa da organik polimer de aynı işlevi görüyor arkadaşlar. Mesela şöyle gösterelim. Şurada Scuba'ya geldiğimiz zaman arkadaşlar mesela bakın burada mesela polimer diyor arkadaşlar, bakın 66 tane gösteriyor burada polimer. Scuba oksijen tüpünde mesela burada polimeri 66 tane gösteriyor. Niye 66 tane gösteriyor? Burada bakın 46 tane bu var, 20 tane de organik var. Bu ikisi de aynı işlevi görüyor arkadaşlar. Herhangi bir işlem yapmamıza gerek kalmıyor. Evet, bu organik polimerde polimer işlevini görüyor arkadaşlar. Ama bunların zamanı var. Bunlar çok çabuk çürüyor. Yok oluyorlar arkadaşlar. Çok çabuk çürüyorlar maalesef. Dolapta uzun süre kalmıyorlar yine aynı şekilde. Dolapta da çürüyorlar. Onun için bunları hemen tüketebilirseniz iyi olur. İhtiyacınız varsa hemen tüketebilirseniz bunları iyi olur. Bunlardan kamuflaj kıyafetlerini de bu organik polimerden yapıyoruz arkadaşlar. Akatinalar da organik polimer üretiyor yine arkadaşlar. Ahşap kafese koyduk bunları. Dolaşmasını açtık ve bunları kısırlaştırdık arkadaşlar bakın. Kafesten çıkamadıkları için bunların dolaşmaları gerekiyor ve çimento harcı üretiyoruz. Bu şekilde çimento harcını üretiyoruz. Base'imizin durumu bu şekilde arkadaşlar. Üretim kısmı. Şurada da seramız var arkadaşlar. Sera kurduk şuraya da. Bunların yapımına devam edeceğiz. Bazılarının üstünü kapatacağız, duvarları süsleyeceğiz gibi bazı işlemler yapmaya devam edeceğiz ama şu anda bu şekilde işimizi görüyor arkadaşlar. Evet, şuraya da sera yaptık. Sera yaptık arkadaşlar ve burada da gübre üretiyoruz. Şu anda gübrelerimizi almışız. Burada şu anda gübre yok. Burada bir tane varmış gübre. Bunu alalım mesela. Evet, gübreyi burada üretip arkadaşlar buradan seraya koyuyoruz. Şurada 4 tane patates, mısır, havuç, limon gibi ürünlerimizi burada üretiyoruz arkadaşlar. Bakın burada olmuş. Bunları almamız gerekiyor. Yoksa üretmiyor arkadaşlar daha. Evet, bunları toplayalım. Üretime devam etsin bu. Çünkü bunlar gerekiyor. Yani arkadaşlar çok sayıda kasabilirsiniz bunlardan tabii ama ben şu anda az yaptım. Bunlar yeterli.
Evet, narko meyvesi falan var burada. Şimdi bunları alırsak ağırlık yapar. Onları birazdan toplarız. Seramız bu şekilde. Buradan alıp hemen buraya getiriyoruz arkadaşlar. Şurada dolaplarımız var. Dolaplara da bir düzen koyduk arkadaşlar. Mesela burada daha çok bakın limon, patates, mısır, havuç tarzı ürünleri buraya koyuyorum. Buraya sitin meyvesi, narko meyvesi. Bunları genelde kimya tezgahında kullanıyoruz. Onun için oraya koyuyoruz. Burada bu işte tinto meyvesi, mejo meyvesi gibi şeyler de burada arkadaşlar. Yer olmadığı için bunları da buraya koyduk. Şunlardan birkaç tane alalım da akatinalar bizim acıkmıştı. Onlara verelim arkadaşlar. Yesin, yemekleri fullensin bunların. Bunlar sebzeli kekten başka bir şey yemiyor arkadaşlar. Onun için bunları sebzeli kekle beslememiz lazım. Dolaba koyuyorum. Daha sonra kendim getirip besliyorum arkadaşlar. Burada boşuna çürümesin. Yani dolapta daha uzun süre kalsın diye. Bunları dolaba koyuyorum. Sistemimizi böyle kurduk arkadaşlar. Henüz tam düzene oturmadı ama yavaş yavaş düzene de oturtacağız bunları arkadaşlar. Şu yukarıda gördüğümüz bahçe gibi bir yer vardı arkadaşlar. Diğer videolarda göstermiştik. O bahçe gibi olan yerde yatağımız falan orada. Bazı önemli malzemeler, kripotları falan oraya koydum arkadaşlar. Sürekli kullanmadığım şeyleri. Şurada da deniz canlılarımız var. Onları da gösterelim. Bakın buraya da bir sistem kurmayı düşünüyorum. Mesela şu basiden arkadaşlar bir 4-5 tane koyup bunlardan da petrol almak için arkadaşlar. Bakın 20 tane petrol vermiş. Petrol almak için. Burada fener balığımız var. Silika incileri toplamak için. Deinosuchus var. Su altında keşif yapmak için. Evet, buraya arkelon evcilleştirip bunu özellikle suda tutuyorum. Çünkü bu şey veriyor. Bakın burada kaç tane vermiş abi? 11 tane vermiş. Güzel. Evet, bu arkelonu suda tutarsak daha çabuk veriyor arkadaşlar. Bu arkelon algleri veriyor. Evcilleştirmede kullanabiliyoruz yine. Etkili arkadaşlar. Bir de sushi yapıyoruz arkadaşlar bundan. Sushi evcilleştirme verimini yükseltiyor o da. Şuraya martıyı evcilleştirdim bir tane. Bu martıyla da prime balık eti alabiliyoruz onunla. Burada balık etleri var. Şu çürük etleri de alalım abi. Evet, sistemi bu şekilde kurduk. Düzene sokacağız bunları arkadaşlar. Çok fazla evcilleştirme yapmıyorum arkadaşlar ama Sıros'ta mutlaka evcilleştirmemiz gereken Meguana'yı evcilleştireceğiz arkadaşlar. Tapejara evcilleştirmeyi düşünüyorum. Meguana evcilleştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ve güzel bir şekilde ilerliyoruz. Yavaş yavaş. Evet, üretimlerimiz oluyor. Burada yavaş yavaş üretiyoruz. Ürettikçe gelişiyoruz arkadaşlar. Geliştikçe güçleniyoruz ve güçlendikçe de keşiflerimiz devam ediyor. Daha zor yerlere gideceğiz. Daha zor mağaralara gireceğiz. Keşiflerimiz devam edecek. Bosslara gideceğiz arkadaşlar. Bunun için yavaş yavaş şimdiden hazırlıklarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Hazırlık tamam. Şimdi sıra en zor yerlere gitmekte. Devamı için abone olmayı unutmayın. Çünkü macera yeni başlıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.